Hayatımda yaptığım en detaylı projeyi sonunda bitirdim. Neden mi böyle diyorum? Çünkü yel değirmeninden tutun yaptığım bu ağaçlara kadar her şeyi sıfırdan tasarladım. Mesela bu tamamen benim tasarladığım bir kiraz ağacı. Şu detaylara bir baksanıza. Bu da normal bir meşe ağacı. Yel değirmeninden bahsetmiyorum bile. Aslında bu yapıların hepsinin bir hikayesi var. Hadi gelin anlatayım. Selamlar, Minecraft Survival'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben de tam planlarımı inceliyordum. Bugün oldukça fazla işimiz var. Plan defterimize bakacak olursak, bugün mob farmı, yel değirmeni, büyük tarlalar ve çevre düzenlemesi, ek olarak da custom devasa ağaçlar yapacağım. Önce mob farmını yapmakla başlamak istiyorum. Duman, naber oğlum? Havada çok fena. Uyuyalım. Şimdi mob farmı için bana bayağı bir malzeme lazım. Bu kadar taş yetmez. O yüzden gidip taş toplamak istiyorum. Geçen bölümde de bu maden ocağını yapmıştık. Buradan bayağı bir taş toplamayı düşünüyorum. Şöyle bir 7-8 stek toplasam yeterli olacaktır. Hatırlarsanız geçen bölümde buraya bir tane otomatik fırın sistemi inşa etmiştim. Buralara şöyle yakıtları atıyorduk. Buradan da pişirilecek malzemeleri bırakıyorduk. Bakalım, evet. Bayağı bir bakır külçesi burada pişmiş. Süper. Şimdi yel değirmenini gördüğünüz şu bölgeye yapmayı düşünüyorum. Buraları düzenleriz ilerleyen bölümlerde ki zaten buralar arkadaşlar inanılmaz bir hale gelecek. Merhaba dostum. Mob farmı da bizim için çok önemli kaynakları içeriyor. Çünkü mob farmında kemik elde edebiliriz. Bu kemiklerle de buğdaylarımızı, tahıllarımızı veya büyütebileceğimiz ne varsa bunların hepsini büyütebiliriz. Bu yüzden mob farmı şimdilik çok önemli. O zaman malzemelerini hazırlamaya başlayalım. Malzemeler tamam. Bunlar idare eder. Sonradan farmı yaparken daha farklı malzemeler de kullanacağız. O zaman farmı yapacağım bölgeyi seçmeye gidebilirim artık. Bunun için tabii ki de atımı kullanacağım. Bu arada şu yavrucağa da bir isim bulun yorumlarda ya lütfen. Tamam, galiba buldum. Buraya yapabilirim. Şimdi atı şöyle bırakalım. Şimdilik şu sandığa buradaki tüm itemleri bırakıyorum. Şuradan toprak alalım. Tamam, tüm suları kapattım şu an. Farm'a başlayabilirim bence. Hadi başlayalım. Önce 9'a 8 bir alan kazıyoruz. Sonra buraları taşlarla doldurup 3 adet platform yapıyoruz. En arka kısımların hatlarını belirleyip tuzak kapılarını ekliyoruz. Boşluk kısımlara da su eklemeyi unutmayın tabi. Ardından redstone merdiveni yapıyorum. Sistematik bir mob farm olduğundan redstone kullanmayı ihmal etmeyelim lütfen. Son olarak da mobların düşeceği yeri yapıp tekneyle su mekanizmasını ayarlıyorum. Ve 100 blok yukarı çıkıp kendime bir AFK platformu yapıyorum. Tamam, çok kısa bir süre AFK kaldım. Bakalım bize neler vermiş. Buradan inmesi de biraz sürecek. Ha yok, dur. Farmın çalışma sesini duyuyoruz. Ama buraları benim çok daha fazla aydınlatmam gerekiyor. Farmın verimini en üst seviyeye çıkarabilmek için. Şimdi... Oğlum bayağı iyi lan. Ona rağmen çok iyi. Hani şu an 15-20 dakika falan bir AFK kaldım. İnanılmaz. Tabii benim yemeğim evet artık bitmiş. Gerçekten de buradan gitmem gerekiyor. Yemeğe dair hiçbir şeyim yok. Hadi gidelim. Duman, ne haber oğlum? Seni bayağıdır beslemiyorum ha. Bakalım
Dolabımızda balık varmış. Oğlum çok şanslı adamsın ha. Al bakalım. Şimdi görev tablomuzu güncelleyelim. Mob farmını bitirdik. Şimdi yel değirmeni var. Bunun için bana bol bol malzeme gerekiyor. Şöyle yapacağım. Kurmadan önce burayı birazcık düzenlemem gerekiyor. Şu gördüğünüz bölgedeki alanı dolduracağım. Buraları biraz temizleriz. Bunun için sandığımdan toprak almam gerekiyor. Şöyle bu kadar yeter. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalımı açtım. Oraya da her hafta video atıyorum. Eğer ilginizi çekerse ona da abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına koydum. Şimdi şurayı şöyle dolduralım. Tamam, şimdi diğer malzemeleri toplamaya başlayabiliriz. Let's go. Oğlum burada 2 tanesi kalmış lan. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bir şey diyeceğim. Ben bunu tekneye bindireceğim ya. Ve bunun okunu kırdırıp dost pillager yapmak istiyorum. Şöyle mesela şuraya koysam. Gel bakalım. Heh, oturdu, tamam. Burada kalsın, bunu alırız buradan. Aa, çok iyi. Şurada direkt koyu meşe ve ladinler var. Bana 2 odun da fazlasıyla lazım. Tamam, buradan koyu meşe toplayalım. Şimdi topladığım odunları buraya atıyorum. Da fıçıda niye sandık şey var ki? Çok saçma. Şöyle atalım abi bunları. Tamam. Şimdi kerpiç üretmemiz gerekiyor. Kerpiç için de toprakları kullanacağız. Ve tabii cam şişeler. Bir an o olmadığı için çok korkmuştum var ya, şu normal düz blok camlarının. Neyse, Allah'tan varmış. Şimdi gidiyoruz. Bunları çamurlu toprağa çevireceğiz. Şunları da şöyle atalım. Toprakları aldım. Böyle sadece koyuyorum. Bir mod sayesinde de çok hızlı bir şekilde koyabiliyorum toprakları. Şimdi 2 stek yeter herhalde diye düşünüyorum. Ardından tüm şişelere su doldurup bunlara böyle ıslatıyoruz. Tabii mangrove ormanı bulsaydık çok iyi olurdu bizim için ama mangrove ormanı yakınlarda yok. Bu yüzden biz de bu şekilde yapacağız. Tamam, 2 stek çamuru elde ettim. Şimdi gidip bunları kerpiçe çevireceğiz. Yani samanla birleştireceğiz. Samanın burada olması lazım. Evet, yetmezse de şuradan kullanırız. Bakalım ne kadar çıkıyormuş. Bir stek için bir stek gerekiyor. Yani tamam. Çok da sorun değil. Pahalı da değilmiş o kadar. Ek olarak da bizim taş kesicisini de almamız lazım. Bunu yani. Evet, malzemelerin çoğunu hazırladım. Şimdi bunlar var ama buradan çok fazla craftlanabilecek itemler var. Bunları eve gidip gelerek craftlayacağız. O zaman bu ile başlayalım. Tamam, yapının genel görünümünü bitirdim. Ancak buraya bir tane pervane mi denir, ona ne denir bilmiyorum. Ondan yapacağız. Çok yüksekte çalışması da inanılmaz zor yani şu an için. Ben de bu yüzden Nether'a gideceğim.
Mutlu gaz alacağız. Evet. Bunu büyütüp yukarıda daha rahat çalışabileceğiz. Tam haritayı açtığımda şurada çaprazımda bir tane portal var. Bu portaldan obsidyenleri toplayabilirim. Oraya gidelim. Keşke atımızı alsaydık ya. Neyse. Tamam, portalı direkt buraya açacağım. Ama 2 tane daha eksik. Hop, tamam. Şuradan kalkanımı taktım. Bunları da koydum. Ateş topunu da attım ve hadi bakalım. Nether'a ilk defa geçiyoruz. Oha. Oha, direkt kale var lan. Çok iyi. Evet, şimdi bizim Ruh Kumu Vadisi'ne gitmemiz gerek. Tamam, vadiye geldim. Kemiklerin yanlarına bakacağız derken oğlum bulduk lan. Allah, bulduk. Bu kadar hızlı bulacağım beklemiyordum. Bunları da alacağım tabii ki. Koşabilsem bir de. Koş 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 koş. Ver bakalım. Yes. Tamam yani beklediğimden çok hızlı oldu bu. Buradan çıkabilirim artık ya. Hatta direkt eve dönelim. Gelmişken de biraz kuvars alayım ya. Belki lazım olur. Bizi eksiktiniz. Gelin bakalım. Bir tane mi? Tamam. Artık geri dönebiliriz. Bu kaleye de daha sonra geleceğiz. Hadi gidelim. Şimdi şuradan su kovasını aldım. Hop. Bu küçük kastımızı büyüteceğiz. Arkadaşımız da burada. Şöyle koyalım. Büyüsün. Su hayattır başarımını da böylelikle elde etmiş olduk. O zaman bunu bekleyeceğiz. Bunu beklerken de biz şey yapalım. Bunun eğri nasıl yapılıyordu? Ona bir bakmak istiyorum ben. Gün vesaire de lazımdı galiba. Şimdi bir tane eğer yapalım şöyle. 3 deri, 2 tane cam ve şey. Eğerle yapılmıyormuş lan. Vay be. Fırın sistemimizde camımız var mı? Bir bakalım. Yok. Olur mu zaten hocam? Olmaz. Burada umarım kum vardır. Varmış. Şöyle bunu atalım. Kırmızı renk yapacağım ben. Kırmızı boyam var mı? Varmış. Şöyle. Geldim ve hala yapamıyorum. Neden? Çünkü yünü boyamam lazım. Hop. Kırmızı dizgini yaptık. Şimdi sadece bu arkadaşın büyümesini bekleyeceğiz. Ben de burada birazcık kitap okuyayım bari. Ne yapayım? Başka yapacak bir şey yok. Şöyle oturalım abi. Kitabımızı da çıkaralım. Manzaraya karşı kitabımızı okuyalım. Tamam. Büyümüş olması lazım derken yes. Hatta bayağı büyümüş. Ama hala yavru. Ya velet zombi. Bir dur kardeşim. Lan öl artık. Bu ne oğlum? Lan öl. Manyak herif. Abi gidelim uyuyalım. Şu elemanı da tutmamız lazım. Dostum gel bakalım. Ona da yakınlaşamıyoruz ki. Yakaladım. Tamam. Tipe bak. Oğlum bu büyümüş lan. Buna bineriz herhalde. Oha, bu ne? Bak ya. Enderman'in işine bak. Tamam, bu büyümüş ya artık. Buna direkt binip bu ilde devam edebilirim. Ama önce şu creeper'lardan kurtulmam lazım. Şimdi dostum gel bakalım. Hadi lan yaklaş. Yes. Tamam. Çok iyi oldu bu. Böyle de üstünden inip bu ildi yapabiliriz. Tamam, bunu burada bırakalım. Şimdi diğer kalan işleri yapacağız. Da umarım bloklar bunun içindedir. Blokların diğer tarafta. Okey, tamam. Şimdilik şunları da şöyle atayım da daha sonra tekrar gelir alırız. Yatak da burada kalsın. Şuradan yemeği ver. Şimdi bana bir sürü huş çit lazım. Şuradan blokları versen bana. Oğlum bir şey diyeceğim. Benim huş tahtaları nerede? Buradaymış. Aşırı korktum bir an. O zaman şöyle yapalım. Şunun yarısını tahtaya çevir. Yarısıyla çit yap. Şuradan da abi bana çit ver. Bu kadar yetmez. Daha fazla lazım. Tamam, bu da
yeter yani. Tamam. Bu ilde başlayabiliriz o zaman. Şu arkadaşı da bir alalım. Hadi dostum. Lan indim. Tipe bak. Şimdi buradan başlayacağım. Hadi bakalım. Abi bu ildi bitirdim ama ya Gast sana güvenenin yani niye böyle bir şey yaptın ki? Bu arada değirmen böyle oldu. Çok iyi duruyor. Ya bunu kreatif dünyamda yaparken biraz garip durdu. Yani yapılışı yaptığım esnada diyeyim daha doğrusu. Yaptığım esnada biraz garip duruyordu ama bu çitli tasarım aklıma geldikten sonra şunu deneme yanılma yaparak yapmayı başardım. Güzel durduğunu gördüm ve tamam dedim yani bunu yapabilirim. Güzel oldu. Malzemelerim de şurada. O değil de tüm XP'lerim gitti. Gerçekten 7 XP geldi. Bu da inmiyor aşağı. Heh, şimdi seni bağladım. Nereye kaçacaksın şimdi? Bunu aslında şuraya bir yere bağlayabilirim ben ya. Dur. Nereye koyayım? Burayı iyi tamam mı? Bu burada kalsın. Dursun takılsın bu burada. Oraya değil şuraya alayım. Daha piyasada dursun. Nereye mesela şuraya koyayım. Burada takılsın bu böyle. Ama böyle de çok görüntüyü bozuyor. Gerisinde durursa sıkıntı yok. Aynen. Bu şekilde takılırsa güzel. Heh böyle dur. Böyle çok iyi duruyor. Değirmeni bitirdik. Buralara düzenlemeler yapmamız gerekecek. Tarlalar eklememiz gerekecek. Şuradan önce yatağımı alayım. Daha sonra buradaki malzemeleri eve götürmem gerekecek. Bunları da yavaş yavaş sırayla halledelim. Önce yatağımı şuraya bir koyayım. Tamam. Odunlar şuraya. Şimdi çevre düzenlemesi olarak buradan başlamak istiyorum. Bu bölgeyi tamamen kaldıracağım ki evimizin balkonundan bu manzarayı görebilelim. Şurayı şöyle bir full yok etme planım var. Bakalım bize ne gibi bir iş çıkaracak. İşin sonunda merak etmiyor değilim. Aa, kanka sende ne kadar çubukmuşum bu ne? Olmaz ama böyle. Oo, evet arkadaşlar. Fena işimiz var. Fena. Bölgeyi kaldırdım bakalım. Yes. Abi çok iyi. Şu an tam görünüyor. Her şeyi görebiliyoruz buradan. Buradan her şeyi görebilmemiz bizim için çok önemli. Çünkü manzaramız yani. Bizi iyi hissettirecek olan şeylerden bir tanesi de bu yani. Yaptıklarımızı görüp gururlanacağız. Şimdi benim birazcık düşünmeye ihtiyacım var. Buralara ekstra neler yapabilirim diye. Tabi bunlar ilerleyen bölümlerde buralar oldukça dolacak. Şu an ne kadar bir şeyler yapabilirim emin değilim. Videoyu da size yetiştirmek istiyorum bir yandan. Ama değirmen çok iyi olmadım ya. Şuna baksanıza. Çok iyi duruyor. Buralara da artık bir şeyler eklemeyi düşünüyorum. Kesinlikle yolu buradan vereceğiz. Ya da belki şuradan yaparız. Bilmiyorum. Buradan bir tane yol vermeyi düşünüyorum ama. Böyle aşağı kadar uzanan bir patika yapacağız. Burayı alalım. Burayı şöyle bir tıraşlayalım. Burası çok fazlalık. Belki şura alınır şöyle. Şimdi buraya önce yolu belirlemek istiyorum, tamam mı? Yolu şu çakıllarla belirleyebilirim bence. Şimdi şuradan çıksın abi yol, tamam mı? Şöyle gitsin. Ardından burada bir dönüş yapsın. Şöyle. Buradan aşağı doğru bir dönsün. Gelsin buralara. Buraya kadar gelsin. Bu bizim patikamız olacak. Şimdi bir de buraya tarlalar eklememiz gerekiyor. Buralar tarla için çok uygun yerler. Burayı biraz daha tıraşlayalım şöyle. Evet. Burası kesinlikle tarla için 10 numara bölge. Burada bizim patikamız olacak ama burada da tarlalar olacak. Şöyle tarlanın yerlerini de belli edeyim ben. Şöyle. Buraya kadar tarla olsun. Full. Şu şekilde. Ardından burada bir patikamız var. Bu kısım da tamamen tarla olabilir bu arada. Yan tarafın bu kısmına dokunmayacağım. Buralara birazcık ağaçlar eklemek istiyorum. Tarla şuradan başlasın. Şöyle gitsin gitsin abi. Tarla buralara da ağaçlar ekleyebilirim. Daha sonra patikalardan tam şu bölgeden bir tane patika çıksın. Şöyle. Burada patika olsun. Şöyle bu tarafa doğru gitsin abi. Bu patika. Böyle.
Şimdi bu patikaya bir tane daha bağlamak istiyorum yol. Onu da buradan yapabilirim. Şöyle. Başlasın abi buradan. Bir de buradan patika vereceğim. Bu bölgelere ekstra ne yapabilirim? Hiçbir fikrim yok. Ama buraya da kesinlikle fazla tarla eklenir. O zaman tarla işlemlerine geçelim. Buraları anlatarak yapmayacağım herhalde tabii ki. Dümdüz tarla yapacağım çünkü. Ama geçmeden önce ne yapıyorsun dostum? Tabii ki kanala abone değilsen abone oluyorsun. Ki ben de daha motive bir şekilde devasa boyutlar, harika estetik boyutlar işte aklına ne geliyorsa onlardan daha iyi bir şekilde yapabileyim. Like atarsın, yorum yaparsın. Hatta hype de verebilirsin. Beni Instagram'dan da takip edebilirsin. Evet, çok fazla uzattım şu an biliyorum ama lütfen bana kızma dostum. Bunlara gerçekten ihtiyacım var. Hadi geçelim artık. Evet, yaklaşık 2 hafta geçti. Günlerce build tasarlamanın sonunda gerçekten harika işler yaptım. Gelin sonuca beraber bakalım. Ve en sevdiğim olay da bu evi tasarlarken balkondu. Her şey planlarıma göre gidiyor. Balkondan çıkıyorum ve işte. Balkondan çıktığımızda göreceğimiz manzara artık bu. Yani bu işi bitirdikten sonra gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi size detaylı göstereceğim. Bu süreçte neler yaptım, nasıl geçti bunları anlatacağım. Önce buradaki ağaçtan başlayalım. Bu arada bunları tasarlarken gerçekten inanılmaz bir emek harcadım arkadaşlar. Yani birazdan göstereceğim. Zaten o kadar ince işçilik var ki buradan da anladığınız üzere. Zaten bakınca çok rahat anlaşılıyor. Yani lütfen emeklerimin karşılığı için yorum yapmayı, abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ki ben de daha motive bir şekilde bu dünyaya devam edebileyim. Çok dar bir iş yapıyorum. Minecraft Survival şu an Türkiye'de belki de hiç refah görmüyor. Bu yüzden en azından bir nebze de olsa izlenmelerimi arttırabilmek için, daha da fazla kişinin önüne çıkarabilmek için bana destek olmayı unutmayın. Gelin ne yaptım bakalım. Şimdi bu ağacı tasarlarken pembe renklerden ilham aldım. Bunun hikayesi de şöyle. Kız arkadaşımla normal bir şekilde konuşurken videolarımı o da izliyor. Dedi ki hiç pembe şeyler yapmıyorsun. Biraz da pembe şeyler yap falan filan gibisinden bir şeyler söyledi. Ben de haklı bulup böyle bir ağaç tasarladım. Bu ağacı tasarlamam da yaklaşık 1,5 saat falan sürdü sanırım. İnternette çeri ağaçları yazıp işte gerçek görsellerden ilham alarak bir şeyler ortaya çıkardım ve arkadaşlar, kreatif dünyasında bir şeyler tasarlamak gerçekten çok kolay bir iş. Bunu anladım. O kadar farklı malzeme türleri var ki bunları topla, craftla, yap, üret, sonra tekrar tasarla vesaire. Çok yorucuydu gerçekten. İnanılmaz yorucuydu. Böyle bir ağaç çıktı ortaya. Ben gayet beğendim. Daha iyi yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama bu son yaptığım ağaç olduğu için artık tamamen yani dedim yeter. Gerçekten yeter, hani video bitmeyecek gibisinden. Ama fena olmadı bence, güzel duruyor. Sonrasında patikalar var burada. Aşağıya indirdiğim patikalar var. Şuraya da bir geçiş ekleyerek değirmene giden patikaları taşlara çevirdim. Kullanacağımız ana patika türü zaten bu olacak. Buralara daha çok eklenecek şey var. Planlarımda da çok şey var. Ama bu bölümlük bu kadar yeterli diye düşündüm ve böyle bıraktım buraları. Sonrasında patikaları takip ettiğimiz zaman burada bir kavak ağacı görüyorsunuz. Sonrasında burada normal meşe ağaçları var. Bunlara da yakından bakalım. Bu ağaçları da normal klasik ağaçlardan ilham alarak yaptım. Bunda şekli bu şekilde. Nether'a gitmişken de biliyorsunuz Nether'a gitmiştik. Burada böyle Nether taşlarını pişirerek bunları kullandım. İşte ruh kumu vesaire var. Ladin var. Koyu meşe var. Fark etmişsinizdir zaten. Bakın burada kerpiç
taşlar falan da var. Aslında bundan artan malzemeleri de kullanmak istedim bir yandan. Böylelikle tasarruf etmiş oldum. Tabii yaprak toplama vesaire bunlar çok aşırı yoran şeylerdi ama nihayetinde çok güzel şeyler ortaya çıkardım. Ve şu an dopamin seviyem çok yükseldi. Yani şunları tasarlayıp dünyama ekledikten sonra dünyamın daha da güzel olduğunu gördükten sonra inanılmaz hype oldum. Bu da böyle bir yapı oldu. İşte camlar vesaire var. Biraz random bullshit yaptım. Ki siz de build'lerde bence random bullshit yapmaktan çekinmeyin. Buraya da bir tane kavak ağacı yaptım. 2 tane kavak ağacı var. Bir bu var, bir de bu var. Bu da böyle biraz daha yaşlıymış gibi gözüküyor. Burada işte yine patikalardan artan lan bu taşın adı neydi artık? O kadar uzun saattir Minecraft oynadım ki. Tüf bloğu. Bunlardan böyle kullandım. Bakın yine şeyler, tuzak kapıları vesaire. Yani tam ameleyiz falan ama mal da değiliz hocam yani. Tasarruf etmeyi biliyoruz. Şimdi akşam oluyor. Buraların aydınlatılması vesaire gerekiyor. Bir uyuyalım. Daha sonra devam edelim. Bunları size böyle tekrar göstermemin sebebi belki sizde ilham alır. Dünyanıza bir şeyler eklersiniz diye düşünmem. Tamam, tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Değirmenimiz var. Değirmenin içi hala boş. Buraya köylüler getirmeyi planlıyorum. Burada köylüler olacak. Değirmenin tasarımı da böyle. Bu arkadaşı oraya park ettim, burada takılıyor. Böyle bir tasarım var. Değirmenin tasarımı aslında çok basit. Yani arkadaşlar ben bu survival ve build'leme konusunda yaklaşık 7 yıldır uğraşıyorum. Bu yüzden hani bunlar aslında basit şeyler baktığınız zaman. Çok zorlayan şeyler değil. Çok ufak tefek detaylandırma işlemleri bilseniz bunları çok rahat çıkarabilirsiniz. Zor bir şey değil yani. Bu arada bir sonraki bölümde bir sürprizim var. Bu mangrove kütüklerini almak için şeye gittim. Mangrove ormanlarına gittim, bataklığına. Orada birazcık bir şeyler yaptım. Onu da bir sonraki bölümde göstereceğim. Böyle içi buranın hepsi düzenlenecek. Sonrasında yine burada bir patikamız var. Şu tarlalar için bir tane elmas çapa kırdım. Artı bir de demir çapadan da bu kadar gitmiş. Çok gitmemiş dayanıklılığı. Böyle oldu. Muhtemelen bu videodan sonra da abi modpack'ini paylaşır mısın? Abi şunu yapar mısın? Gibisinden çok soru ve çok yorum alacağım. Paylaşacağım arkadaşlar. Yan kanal açtım. Yan kanala her hafta video atıyorum. Muhtemelen bu video yayınlandıktan 4 gün sonra ya da 3 gün sonra oraya da detaylı bir modpack videosu çekip sadece modpack de değil nasıl videoları yaptığımı vesaire anlattığım bir video yayınlayacağım. Kanalda ekrana çıkmıştır. Açıklamaya da bırakmışımdır. Onu da takip edip abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Zaten Instagram'dan vesaire duyurusunu yaparım videonun. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videoyu hızlı bir şekilde görürsünüz. Çok iyi durmuyor mu ya? Şuna baksanıza. Yani gerçekten kendimle gurur duyuyorum şu an. Bu daha 3. bölüm. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Daha biz bu seride neler yapacağız söyleyeyim dedim sadece. Bir sonraki bölümde de şu gördüğünüz boş kısma ya da şuraya da olabilir bilmiyorum. İnanılmaz bir fikir var. Türkiye'de böyle bir şey yok bu arada. Asla böyle bir şey görmediniz bir sonraki bölümde, onu da söyleyeyim. Evet, çok fazla bir şey gösteremedim çünkü amelelik işleriydi yani, anlarsınız. Belki sıkıcı olmuştur video ki umarım sıkılmamışsınızdır. Ben keyif aldım. Umarım siz de videolarımın kalitesini beğeniyorsunuzdur. Bu tarzı hoşunuza gidiyordur. Dümdüz sade survival oynamaktansa böyle sinematik şekilde videolarımı sunmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. O zaman burada bırakalım mı? Evet, burada bırakalım. Artık Minecraft oynamak istemiyorum. Birazcık bir gün kafa tatili verip ertesi gün direkt videonun editine başlamak istiyorum. Ve bir an önce de bu videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ekrana çıkan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Beni de ilk defa görüyorsanız YouTube'da ekranda farklı videolarım var. Onlara geçebilirsiniz. Onları izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, abone olan, like atan herkese çok çok saygılar, sevgiler buradan. O zaman 4. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.